817 idi. Başkent Aachen, İmparator Dindar Louis huzurunda babası Charlemagne'ın ihtişamının gölgesinde nefes alıyordu. Adelard, sarayın sadece birkaç yüz metre batısındaki fırınında imparatorluğun en kritik gıdasını üretiyordu: ekmek. Sabahın 4'üydü. Adelard'ın hayat ritmi kutsal olarak adlandırdığı ekşi maya kültürüyle atıyordu. Bu maya yıllardır fırının en sıcak köşesinde kilden bir kapta muhafaza edilen sarayın temel besiniydi. Onun fırını zenginliğini gösteren bir simgeydi. Şehrin fırınlarından daha büyüktü ve sadece saray için çalışıyordu. Bu onu Aachen'ın sıradan ekmekçilerinden ayırıyordu. Onun zanaatının değeri sarayın denetçisi tarafından sıkı denetim altındaydı. İmparatorluk ekmeği sadece çavdar ve yulaf karışımından oluşan köylü ekmeği değildi. Sarayın talebi üzerine manastırların tedarik ettiği ince öğütülmüş buğday unundan yapılırdı. Un tedariki Adelard'ın en büyük lojistik başarısıydı. En iyi buğday şehrin batısındaki Kraliyet Malikanesine ait tarlalardan geliyordu. Bu malikanelerdeki su değirmenleri sürekli ve ince bir öğütme garantisi veriyordu. Adelard'ın saraydaki pozisyonu doğrudan denetçi tarafından koordine ediliyordu. Denetçi, tahılın kalitesini ve teslimat çizelgesini titizlikle denetlerdi. Çünkü kötü ekmek saray mutfağındaki zincirleme bir başarısızlık anlamına gelirdi. Adelard'ın ekmeğinin sırrı sadece unun kalitesinde değildi. Aynı zamanda fermentum adını verdiği ekşi mayanın yaşamsal döngüsündeydi de. Mayayı kış aylarında bile sürekli aktif tutmak için fırının taş tabanındaki ısının sürekli kontrol edilmesi gerekiyordu. Odun fırını yüksek sıcaklıkta pişirmeyi sağlardı. Bu da ekmeğin dışının kalın, koruyucu bir kabuk oluşturmasına olanak tanırdı. Bu kabuk, ekmeğin saray sofrasına kadar bozulmadan ulaşmasını sağlardı. Bu da o dönemdeki lojistik bir zorluktu. Güneş doğarken taze pişmiş somunlar hasır sepetlere yüklenir ve saray kompleksine doğru yola çıkardı. Bu ritüel Aachen'ın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Saray kapılarında üzerinde Adelard'ın kişisel fırıncı damgası olan ekmekler nöbetçiler tarafından hızlıca kontrol edilirdi. Bu damga ekmeğin kalitesinin ve kaynağının garantisiydi. Adelard'ın kişisel ve profesyonel itibarının da somut bir simgesiydi. Özgür doğumlu bir zanaatkar olmasına rağmen saraya olan bağımlılığı onu imparatorluğun hizmetkarı sınıfına yakın bir konuma yerleştiriyordu. Bu ona sıradan bir serften daha fazla itibar ve ayrıcalık sağladı. Enflasyonun ve gıda kıtlığının yaşandığı dönemlerde saray tedarikçisi olmak istikrar ve resmi koruma anlamına geliyordu. Ancak bu statü saray görevlilerinin sürekli taleplerini ve müdahalelerini de beraberinde getiriyordu. Adelard'ın önemi sadece beslenmeyle sınırlı değildi. Aynı zamanda saray hijyeninin korunmasında da hayati bir rol oynuyordu. O dönemde bozuk tahıl ve yanlış pişirme sık sık hastalıklara ve hatta ölümlere yol açıyordu. Onun yüksek standartlı ekmeği imparatorluk ailesinin gıda güvenliğinin temel direğiydi. Onun becerisi sıradan bir esnaf olmaktan çıkıp imparatorluğun fiziksel sağlığının sessiz bir garantörü haline gelmesini sağlamıştı. Ekmek, Charlemagne döneminde sadece bir besin maddesi değildi. Aynı zamanda bir para birimi ve politik güç aracıydı. Saray, büyük etkinliklerde ve bayramlarda fakirlere ekmek dağıtarak halkla olan bağını güçlendirirdi. Adelard'ın fırını bu ekmek dağıtımı sisteminin merkez üssüydü. Onun ekmeği imparatorluğun hayırseverliğini ve otoritesini somutlaştırıyordu. Bu Adelard'a diğer tüccarların sahip olmadığı bir erişim ve saygınlık sağlıyordu. Onun hayatı yıllık hasatın kaprislerine bağlıydı. Kötü bir hasat unun kalitesini düşürür, bu da imparatorluk ekmeği standardını korumayı imkansız hale getirirdi. 822'deki kuraklık onu un kaynakları için uzak manastırlara bağlı olan tüccarlarla pazarlık yapmaya zorlamıştı. Bu onun sadece bir fırıncı değil, aynı zamanda lojistik bir araç ve tüccar olduğunu gösteriyordu.
toplumsal konumunun çok katmanlı yapısını ortaya koyuyordu. Adelard'ın saray gölgesindeki fırını sadece bir üretim yeri değil, Karolin yönetiminin mikrokozmozuydu. Onun hayatı, imparatorluğun merkeziyetçi gücünün yerel zanaatkarların becerisine ne kadar bağımlı olduğunu kanıtlıyordu. O ne bir asilzade ne de bir serfti. Ekmeğin gücüyle saray ekonomisinin vazgeçilmez dişlisi haline gelmiş, hayati bir görevliydi. Onun mayası, imparatorluğun sürekli açlığını besleyen tarihi bir mirasın sessiz taşıyıcısıydı.